Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az kalın bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. Şişlerim 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu model için ilmek sayısı 12 ve 12'nin katları artı 10. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız. Her model 12 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 10 ilmek ekleyeceğiz. Benim şişimde 22 ilmeğim var. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Hemen ilmeklerimi çıkardıktan sonra modelimi kurmaya başlıyorum. Lastik yapmıyorum. Ben hemen ilk sırada modeli kuracağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Birinci sıra ön yüzünde, kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Yani birinciyi arka taraftan, ikinciyi de ön taraftan tekrar sol şişime taktım. Bunları düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz. Daha sonra tekrar 3 ilmek ters. 2 3 4 ilmek düz. Dört ilmekle düz ördüm. Buraya kadar modeli bir kez kurmuş olduk. Şurada yaptığım işlemi sıra sonunda yine aynısını yapıyoruz. 10 ilmek bunun için ekledik. 4 düzden sonra 3 ters ilmek, 3 ters ilmek. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın ikinci ilmeğim, birinci ilmeğimi arka taraftan sol şişime aldım. Şöyle. İkinci ilmeğimi de ön taraftan getirerek tekrar sol şişimin önüne taktım. Ve bunları tek tek düz ördüm. Yani 2 düz ilmek ördüm. Devamında 3 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde. Bakın 3 düz, 2 ters, 3 düz, 4 ters. Yani düz olan ilmeğimi düz, ters olan ilmeğimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi 3 ilmek düz örüyorum. Bakın bu ters olan 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde. Geldim buradaki 2 düze. Yine şu ilmeğimi, bakın bu öndeki ilmeğimi sol şişimi aldım. Diğerini de arka taraftan getirerek aldım. Ve bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Devamında yine 3 ilmek düz. Burada da şu 4 ilmek düzümüz var. Yine düz olarak örüyorum. Bakın. Buradaki ilmeklerimi de düz. Yine 3 ilmek düz. Bu 2 düze gelince ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Birinci ilmeğimi ön taraftan aldım. İkinci ilmeğimi arka taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım.
Ve bunları düz olarak ördüm. Sıra sonunda 3 düz. Ters olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 3. sırayı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın tabi burada şu anda pek bir şey anlaşılmıyor. Model ilerledikçe harika görünecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli tekrar kuruyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. Birinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Geldim buradaki şu burgu yaptığımız ilmeğe. Şu ilmeğim zaten önde kalacak. Bakın şöyle şu. Bunu sağ şişime aldım. Birincisini arka taraftan aldım sol şişime. Diğerini ön taraftan getirdim. Tekrar sol şişime taktım. Ve bunları tek tek düz örüyorum. 1, 2. 2 ilmek düz ördüm. Devamında 3 ilmek ters. Ortadaki şu 4 düzümüzü yine düz olarak örüyoruz. Burada farklı işlem yapmıyoruz. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örülecek. Bu 4 ilmek düzde. Devamındaki 3 ilmeği ters. Sıradaki burgu yaptığımız 2 ilmeği yine yerlerini değiştiriyorum. Birinciyi arka taraftan, ikinciyi de ön taraftan aldım ve sol şişime taktım. Bunları 2 ilmek düz ördüm. Devamında 3 ilmek ters. 2, 3. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladık. Modelimizi tekrar kurduk burada. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Burada 3 düzüm var. Düz olarak ördüm. 2 ters, 3 düz. Yani ilmekleri düzleri düz, tersleri ters olarak devam ediyoruz. 3 düz, 2 ters, 3 düz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra buradaki 3 ters ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz. Şimdi burgu yapacağım. Bakın bu ilmeğimiz hep önde kalacak. Diğeriyle yer değiştiriyorum ama bu yine önde bakın. Ve bunları 2 ilmek düz olarak ördüm. Daha sonra devamında 3 ilmek düz. Ortadaki 4 düzümüzü de yine düz olarak, yani 3. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece şu 2 ilmeğimizi burgu yapıyoruz. O farklılığı var. Diğer ilmek
3 ilmeğimi de yine düz ördüm. Geldim şu burgu yaptığım 2 ilmeğe. Bakın birinci ilmeğimi önden aldım. İkinci ilmeği de arka taraftan aldım. Ve bunları tek tek düz olarak ördüm. Devamında 3 ilmek yine düz ördüm. Üçüncü sırada dediğim gibi bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sadece şu 2 ilmeğimizde burgu yapıyoruz. Dördüncü sıra arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Şöyle karışık gibi görünse de ama çok kolay bir model. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, bakın model böyle devam edecek. Model oldukça güzel. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Bir parça da daha önce yaptıydım. Bakın modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Şöyle. Bu da aynı ip, aynı kalınlıkta şiş kullandım. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya kadar bir model, şu kısım, şurası bir model. Daha sonra şu ilmekleri de sonuna 10 ilmek ekliyoruz ya, 8 bu, birer tane de kenar ilmeği. Yapacağınız örgüye göre böyle 12 ilmek, 12 ilmek, 12 ilmek diye devam edeceksiniz. En sonunda da 10 ilmek ekleyeceksiniz. Modelimiz böyle arkadaşlar. Model lastik istemiyor. Zaten kendi lastik gibi bir model. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Bakın arka yüzü de farklı bir güzellik. Her iki tarafında kullanılabileceği güzel modellerden. Bu modelden atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, yelek, hırka, süveter, battaniye, dekoratif yastık, çorap, patik hepsinde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.